Avrupa'dan ve tüm dünyadan transfer haberleri. Kenan Yıldız hangi takıma gidecek? Real Madrid'in yeni başkanının açıkladığı 2 yıldız transfer ismi. En doğru transfer haberleri bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Tüm dünyadan transfer haberleriyle karşınızdayız dostlar ve ikinci bölümü çekiyoruz sizlerle beraber. Arne Slot ve Liverpool derhal yollarını ayırıyor arkadaşlar. İkisi de yollarını ayırdı. Sezon sona erdikten sonra arkadaşlar Arne Slot'la yollarını ayırdı ve yeni teknik direktör olarak da Iraola ile anlaştılar. Andoni Iraola bugün erken saatlerde açıklandığı üzere bir sonraki Liverpool menajeri olmaya hazırlanıyor. Tüm anlaşmaların ve müzakerelerin hızlandırılması için arkadaşlar karar verilmiş durumda. Liverpool'un yeni hocası Iraola ve Fabrizio Romano da arkadaşlar video olarak bunu duyuruyor. Liverpool'un yeni hocası diye duyuruyor. Arne Slot'un ayrılışının ardından Liverpool, Mickey van de Ven için ciddi bir hamle düşünmekte olup bu Hollandalı savunmacı Konate'nin yerine geçmek ve bu yaz arka hattını yani defansı güçlendirmek için kulübün önde gelen seçeneklerinden biri olarak görünüyor. Ve arkadaşlar bu oyuncuya Real Madrid'e talipti ama Liverpool'a gidecek gibi gözüküyor. Kırmızılılar Tottenham'ın devam eden belirsizliğinin bir anlaşma için kapıyı aralayabileceğine inanıyor. Oysa Van de Ven Şampiyonlar Ligi futbolu umudu ve Premier Lig'in zirvesinde rekabet etme ihtimalleriyle etkileniyor arkadaşlar. Hem Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor hem de Premier Lig'de en üst sıralarda yer almak istiyor. Muhammed Salah Liverpool iletişime geçerse geri dönmeye hazır. Ya böyle bir veda olduktan sonra geri dönmek bence çok saçma olur. Arabistan'a gidecek diye söylentiler var. Türkiye Ligi ile de anılıyor kendi ismi arkadaşlar. Manchester United bu yaz Rafael Leao için bir hamle yapmayı düşünüyor. Milan Şampiyonlar Ligi futbolunu kaçırdıktan sonra, Şampiyonlar Ligi'ne gidemedikten sonra kanat oyuncusu için indirimli bir ücretle teklifleri dinlemeye hazır. Leao şimdi Old Trafford'da görüşülen birkaç hücum seçeneği arasında yer alıyor. Bence Leao gibi bir isim için çok ucuz bir rakam. Vallahi kim alırsa faydalanır bu oyuncudan. Milan'da da çok mutsuzdu. Marcus Sensi'yi Tottenham'a. İşte başlıyoruz. Mart ayından beri bildirilen sözlü anlaşmanın ardından anlaşma tamamlandı. Tottenham ligde kaldıktan sonra arkadaşlar transferleri yapmaya başladı. Sensi için 4 yıllık sözleşme yakında kalemi kağıda koyacak ve bedelsiz oyuncu olarak Tottenham'a katılacak dostlar. Robertson'ı da almışlardı. Ondan sonra bir başkası. Bournemouth bu yaz Nathan Ake'yi kulübe geri getirmek için sansasyonel bir hamle yapmayı araştırıyor arkadaşlar. Cherries, Marcus Sensi'nin ayrılışı nedeniyle sol ayaklı bir stoper için piyasada ve Ake önde gelen bir hedef olarak öne çıkıyor. İlk gidecekleri isim Nathan Ake olacak arkadaşlar. Ake'nin ismi geçen sene Galatasaray'la anılmıştı. Oyuncu 31 yaşında, Premier Lig'de oynayabilir mi? Bournemouth istiyor. Geçelim İspanya'ya dostlar. Atletico Madrid Marco Asensio için devreye girdi arkadaşlar. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu, çok da formda oyuncusu. Milli takıma da çağrılmadı ama Asensio'yu Atletico Madrid istiyor. Sizce gider mi eski Real Madrid oyuncusu? Barcelona bu yaz savunmalarını güçlendirmek için Gvardiol için bir transfer üzerine aktif olarak çalışıyor. Manchester City'nin yıldızı kulübün diğer stoper seçenekleri gibi Bastoni'ye olan ilgilerini soğuttuktan sonra planlarını hızlandıran Barcelona'nın öncelikli hedeflerinden biri olarak öne çıktı. Oyuncuyla Real Madrid'le ilgileniyordu. İsmi Real Madrid'le de anılıyordu. Gvardiol'un hem stoper hem de sol bek oynayabilme konusundaki çok yönlülüğü ve City'deki uzun vadeli geleceğine dair belirsizlik onu Barcelona'nın radarına sağlam bir şekilde yerleştirdi. Bernardo Silva'nın gelecek sezon La Liga'da oynaması bekleniliyor. Karar neredeyse verilmiş durumda. Barcelona ve Atletico Madrid menajeri Jorge Mendes'e resmi tekliflerde bulundu. Barcelona baskı yapıyor. İyimser ancak Atletico'nun teklifi de hala geçerli durumda arkadaşlar. Sizce Bernardo Silva hangi takıma giderse daha çok forma şansı bulabilir ve daha başarılı olur? Sanki Atletico Madrid'e gitse daha çok forma giyer gibi geliyor bence. Daha çok süre alabilir gibi geliyor bana. Barcelona'da onun oynadığı bölgelerde daha hızlı ve daha genç oyuncular mevcut. Atletico Madrid Alvarez'in ayrılması için 100 milyon avroluk bir değeri kabul etmeye niyetli değil. Barcelona kısa süre içinde masaya geri dönmeye hazır. Alvarez'in menajeri de Atletico'ya ayrılmak istediğini açıkça belirtti. Atletico Madrid fiyat yükseltmiş arkadaşlar. Premier Lig'den de teklifler alıyor. Paris Saint-Germain de oyuncuyu istiyor. Evet, gelelim Real Madrid transferlerine. Real Madrid Kenan Yıldız için uzun vadeli görüşmeler yürütüyor. Juventus'un yıldızının yeni bir sözleşme imzalaması nedeniyle bu yaz bir anlaşma neredeyse imkansız
şanssız görülüyor. Ancak Madrid eğer Torino'yu terk etmeye karar verirse öncelikli haklara sahip olmak istiyor. Yani Kenan Yıldız ayrılmak isterse ilk Real Madrid teklif götürmek istiyor. Ayrıca gelecekteki herhangi bir anlaşmada oyuncuların ters yöne gitme ihtimali de var. Takas yöntemi de var. Brahim Diaz ve Gonzalo Garcia'yı da takasta kullanmak istiyor Real Madrid. Kaynak da Tuttosport arkadaşlar. Juventus'un kanat oyuncusu Kenan Yıldız, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in hayalini kurduğu transfermiş. Bu transferle Kenan Yıldız milli takım arkadaşı Arda Güler ile birlikte forma giyecek. Kaynak La Gazzetta dello Sport arkadaşlar. Barcelona haberleri de vardı ancak Gordon'u aldılar. Gordon'un oynadığı bölgede oynuyordu Kenan Yıldız'da. Barcelona defteri kapanmış durumda. Ama Real Madrid için hala bir hamle şansı var. Kenan Yıldız'ı Premier Lig'den de bir sürü takım istiyor. Kenan Yıldız'ın bir sonraki durağı neresi olacak? Ama Juventuslu yöneticiler de, Juventus'un tüm yöneticileri hatta oyuncu dokunulmaz ve Juventus'ta kalacak diyorlar. Burada Real Madrid'in ve diğer alacak olan takımların Şampiyonlar Ligi bileti almış olması gerekiyor. Çünkü Juventus UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek. Perez, Vinicius Junior umarım sözleşmesini yeniler. Dünyanın en iyilerinden birisi diyor arkadaşlar. Vinicius Junior için kapıları kapatıyor. Sözleşmesini uzatmak istiyor. Başkan Perez Vini'yi çok seviyor. Mourinho, Alessandro Bastoni'nin Real Madrid'in beklenen yeni projesinin ilk büyük transferlerinden biri olmasını şiddetle zorluyor. İtalyan savunmacı artık öncelikli hedeflerden birisi. Mourinho aynı zamanda bir Barcelona hedefi olan Bastoni ile zaten konuşmuş ve onu Bernabeu'ya transfer olmaya ikna etmeye çalışıyor. Jorge Mendes, Madrid için birkaç potansiyel anlaşma üzerinde perde arkasında çalışıyor arkadaşlar. Real Madrid Jorge Mendes'le anlaştı ve büyük transferleri yapan isim Jorge Mendes. Örnek verelim, Luis Figo'yu Barcelona'dan alıp Real Madrid'e getirmişti. Evet, Behzat Ç. Harun, Real Madrid başkan adayı Enrique Riquelme. Başkan seçilirsem Rodri Real Madrid'e transfer olacak. Diğer transferimi de çarşamba günü duyuracağım diyor. O transferi de birazdan söyleyeceğim. Rodri bence Real Madrid'e fayda sağlamaz arkadaşlar. Anlık olarak Jude Bellingham bile Rodri'den daha iyi performans gösterir diyorum. Ve diğer büyük transferi de bu olacak. Haaland, Enrique Riquelme'nin yeni projesi için seçilen dünya yıldızı arkadaşlar. Haaland Real Madrid inanılmaz olur. Mourinho Real Madrid kadrosu için Endri'ye güveniyor. Tıpkı kulübünün yaptığı gibi, yani Mourinho da Endri'ye güveniyor. Net plan 2 hafta önce bildirildiği üzere bu yaz Endri'yi tutmak. Endrick de zaten takıma dönmüştü. Hiçbir yere göndermeyecekler. Takımın önemli bir parçası olacak diyorlar. Ve Como'ya kiralık olarak giden Nico Paz. Real Madrid Nico Paz'ı Como'dan geri almak için tüm anlaşmaları tamamladı, AS gazetesi yazdı. Seçim sonrası, başkanlık seçiminden sonra resmi imzalar atılıyor. Oyuncuyu kesinlikle Como'da bırakmayacaklar ve İspanya'ya çağırıyorlar. Arda Güler'le de sıkı bir forma savaşı olacaktır. Sizlere sorayım, sizce Arda Güler mi ilk 11'de oynar, Nico Paz mı oynar, formayı kim kazanır? Yorumlar kısmında bir tartışalım. Konate artık bir sonraki kulübünü seçmek için seçenekleri değerlendirecek ve 4 olasılık açık. Real Madrid Konate'ye ilgi duyuyordu ancak Noel'den önce Liverpool'a saygı göstermek için görüşmeleri terk etti. Yani görüşmeleri bitirdi. Şimdi Konate de bir sonraki durağı için kulüplerle görüşmeye açık arkadaşlar. Konate ile yollarını ayırdı Liverpool. Real Madrid, Valverde ve Tchouaméni arasındaki son antrenman sahası kavgasının ardından ilişkilerini izliyor. Yani nasıl, hala aynı gerginlikteler mi diye. Eğer ilişki onarılamaz ve ikilinin birlikte devam edemeyeceği kanaatine varılırsa Valverde bu yaz yaklaşık 120 milyon euroya piyasaya sürülebilir ve satılabilir. Kaynakta El Nacional arkadaşlar. Sizce Valverde mi gitmeli, Tchouaméni mi gitmeli? Sanırım bence Tchouaméni gitmeli. Sizlerin yorumlarını da beklerim. Evet, yine Como, yine Real Madrid. Cesar Palacios sezon sonunda Como'ya transfer olacak. Madrid'in altyapı oyuncusu 6 sezon beyaz formayı giydikten sonra La Fabrica'dan ayrılıyor. Yani Real Madrid'in altyapısından ayrılıyor. Real Madrid bu oyuncunun haklarının %50'sini elinde tutuyor. Nico Paz'ınki ile çok benzer bir formülü uygulayacaklar. Como ile Real Madrid arasında böyle bir anlaşma yapıldı. Fabregas, Real Madrid'in altyapısındaki önemli oyuncuları kendi takımına kiralık olarak alacağını belirtmişti Real Madrid'e. Arne Slot Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Milan'da görev almak için önde gelen aday olarak öne çıktı ve bu Hollandalı teknik direktör için şimdi iş için net bir favori durumda. Yani onun için de yeni bir durak olabilirmiş. Milan'la anlaşabilirmiş arkadaşlar. Arne Slot Milan'la olur mu, ne dersiniz? Yine Inter, yine Curtis Jones. Inter Curtis Jones anlaşması için çalışmaya devam ediyor. Müzakereler sürüyor. Ocak ayında en üst sıradaki hedefi ve hala Inter'in orta saha listesinin başında.
Jones Inter'e katılmaya açık ve kulüpler temasta, anlaşma henüz yakın değil. Çünkü önerilen 20 milyon euro bonservis ücreti yeterli değil ama anlaşma yolunda, 30-35 falan istiyorlar Curtis Jones'a. Douglas Luiz Aston Villa'dan kiralık olarak Juventus'a geri dönüyor. Çünkü Aston Villa anlaşmayı kalıcı hale getirmeyecek arkadaşlar. Oyuncuyu almayacaklar. 25 milyon euro satın alma opsiyonu maddesi aktif edilmiyor. O da İtalya'ya geri dönüyor. Ve biz de İtalya'dan transferlerle devam edelim. Inter Başkan Yardımcısı Javier Zanetti. Lautaro Martinez'e sahip olmak paha biçilemez. Ale Stankovic'in kalması mı? O bizim ailemizin bir parçası. Christian Kivu'ya ilk günden beri inandık, yani teknik hocalarına. Pio Esposito geçen yaz dokunulmazdı diyor. Transferlere dair açıklamalar yaptı Inter Başkan Yardımcısı. Daniele De Rossi, Genoa'da mevcut koşullarda yeni bir sözleşme imzalamayacak. Çarşamba günü yapılan ilk öneriye rağmen taraflar arasında bir anlaşma yok. De Rossi kulüpte kalabilir ancak sadece yeni bir sözleşme imzalamadan kalan sözleşmesini tamamlayacakmış. Juventus, Vlahovic'in geleceği belirsizliğini korurken Mateta için bir transfer hamlesi araştırıyor. Crystal Palace'ın forveti sezonun etkileyici bir final sonrasında Damien Comolli'nin hedeflerinin en başında yer alıyor. Bu finaller arasında Konferans Ligi finali galibiyeti golü de içeriyor. Orada finalde gol attığı için ilgisini çekmiş Comolli'nin. Mateta, Kolo Muani'ye olası bir alternatif olarak görülüyor ve Juventus, Vlahovic ile ne olursa olsun hücum hattını güçlendirmeye hevesli arkadaşlar. Vlahovic'in de kalmasını istiyorlar. Bu oyuncunun da gelmesini istiyorlar. Büyük ihtimalle Jonathan David'e bir teklif falan gelirse de satarlar. Raul Albiol, Pisa'dan ayrılmaya karar verdi ve serbest oyuncu olarak Pisa'da yer alıyor arkadaşlar. Abi bu adam oynuyor muymuş hala? Çok garip ya. Eski Real Madrid'li futbolcu. Nicolas Otamendi bugün River Plate'in yeni stoperi olarak sözleşmesini imzaladı. Anlaşma tamamlandı ve yeni oyuncusu olarak katıldı arkadaşlar. Benfica'nın, Mourinho'nun eski öğrencisi River Plate'e transfer oldu. Monaco, Fatih anlaşması için kalıcı hale getirmek üzere 11 milyon euro değerindeki satın alma opsiyonu maddesiyle ilerleme kararı aldı. Yani oyuncuyu almaya karar vermişler. Barcelona, Ansu Fati'yi oraya verirken bir sonraki satıştan da pay maddesi koyacak arkadaşlar. Anlaşma son aşamada. Jürgen Klopp'un menajeri Mark Klopp'un bu yıl Alik Diat'ı çalıştırması için hiçbir olasılık yok diyor arkadaşlar. Çalışmayacak diyor menajeri. O da antrenörlük yapmak istemiyor zaten. Bayern Münih, Gordon'un Barcelona'ya transferlerini tamamladıktan sonra şimdi dikkatini Marcus Rashford'a çevirebilir. İngiliz yıldız futbolcu uluslararası takım arkadaşlarını kaçırdıktan sonra Bayern için potansiyel bir alternatif olarak öne çıkıyor arkadaşlar. Marcus Rashford için hiçbir yer olmazsa Hull City'ye gitsin, Acun'un takımına gitsin. 30-35 milyon falan diyorlar arkadaşlar. Bayağı ucuz bir futbolcu. Acun bence alabilir çünkü 300 milyon euro kazandı. Ali Naci Küçük, Galatasaray yönetimi iyi bir teklif gelmesi halinde Davinson Sanchez ile yollarını ayıracak diyor Türkiye'den transfer haberleri. Roland Salahi için Premier Lig'den 7 milyon euroluk teklif geldi diyorlar. Galatasaray Dünya Kupası öncesi Virgil van Dijk transferini bitirmek istiyor. Van Dijk bonservisini alarak ayrılabileceğini Galatasaray'a iletti. Bonservis ödemeyeceksiniz, bana imza parası vereceksiniz diyor kendisi. Abdülkerim Bardakçı'yı da Lazio istiyordu. Sizce Abdülkerim Bardakçı'nın yerine olur mu ya da Davinson Sanchez'in yerine? Napoli Singo transferi için Galatasaray'a Anguissa'yı önerecek arkadaşlar. Singo Anguissa takası ne dersiniz? Aziz Yıldırım'ın Gurasi ile prensip anlaşmasına vardığı söyleniliyor arkadaşlar. Ne dersiniz Borussia Dortmund'lu oyuncu için? Evet, transfer haberlerinin ikinci bölümünün sonuna geldik. Eğer bu seri hoşuna gidiyorsa like attıktan sonra hype haklarını kullanmayı unutma. Daha fazla video istersen kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini açarsan çok mutlu olurum. Kendine çok iyi bak, hoşça kal. Bay bay.